İsmi Azam duası. Allah Allah. Tesiri de azim bir dua değil mi? Duymuş muydunuz daha önce? Ya İsmi Azam duası diyebiliriz başlık. Allah deyince o zati isimdir. Aynı benim ismimin Mehmet olması gibi. Doğru mu? O zaman Kerim nedir? Rahim nedir? Bunlar da Allah'ın isimleri değil midir? Bunlar ünvanlı isimleridir. Yani yardımsever Mehmet der gibi oldunuz. Anladınız mı? Cömert Mehmet der gibi oldunuz. Bunlar Allah'ın ünvanlı isimleridir. İşte Allah'ın isimleri arasında bir de öyleleri vardır ki o kişiye en çok tecelli eden veyahut o asra en çok tecelli eden isimlerdir. Risale-i Nur'da Üstad Hazretleri bu ismi azam bana şu şekilde açıldı diyor. Hatırlıyor musunuz? Ferdün, hayyün, gayyümün, hakemün, addün, kuddüsün. Bir de İsmi Ehad'ı söylüyor değil mi? 7. olarak da İsmi Ehad'ı söylüyor. Şimdi bunlar ismi azamlarmış. Evliyaların ve enbiyaların en büyük dualarına bakınız. Allah'ın isimlerinin bolca zikredildiği dualardır. Doğru mu? Bizim her hafta okuduğumuz Cevşen isminde bir dua var. Uhud Savaşı'nda gelir. Doğru mu? Cibril Emin ne der Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a? Zırhı çıkar, bunu oku dediği. Ya bakıyorsun Cevşen duasının tamamında Allah'ın 1001 tane ismi var. Ya bizim duadan anladığımız sipariş listesi. Onu ver, onu ver, onu ver. Ama en büyük dualara bakıyorsun. Sürekli Allah Azze ve Celle'nin isimlerinin zikredildiği dualar. Bakın Araf suresi 180'de diyor ki en güzel isimler Allah'ındır. Bu güzel isimlerle ona dua edin. O zaman Allah'ın isimleriyle Allah'a dua etmek emri ilahi mi? Allah Allah. Çok enteresan. Çok enteresan. Başka rivayetlerde şöyle geçiyor. Kim ismi azamla dua etse reddedilmez diyor. Başka bir rivayette bana isimlerimle gelseniz sizi geri çevirmem diyor. Bana isimlerimle gelseniz. Şimdi kudretli bir sultanın huzuruna gitseniz. Bir şey de istemiyorsun ha. Ama diyorsun ki sen kudretlisin. Ünvan ismi mi bu? Evet hani az önce demiştik ya cömert Mehmet, iyi yemek yapan Mehmet. Yani ünvan ismi değil mi? Desen ki o sultana sen cömertsin, sen kerimsin, sen büyüksün, sen affetmeyi seversin. Bir şey istemene gerek kalır mı? Hiç gerek kalmaz. O isimleri zikrettiğin anda artık seni geri çevirmez. Bakın bu duyguyu Allah'ı anlayalım diye bize de vermiş. Bize verdiği latife. Allah'ta anlayacağımız nedir? Şunat-ı ilahi. Biz şunat-ı ilahi yani ilahi halleri neyle anlarız? Bendeki numune duygularla, doğru mu? Yani Allah'a isimleriyle gidersek bizi geri çevirmeyeceğini anlayalım diye bu duyguyu bize de vermiş. Kudretli bir adamın huzuruna gittin. Bir şey istemeden desen ki sen cömertsin, sen affedicisin, sen merhamet sahibisin. O adam ne istesen vermek ister mi? Vermek ister. Allah Allah. Hani zamanında çıkmışlar ya sultanın huzuruna. Dileyin ne dilerseniz. Biri demiş ki şu evi vermiş. Biri demiş ki şu köprüyü vermiş. Öbürüne bakmış yanında bitmiş. Yahu sen neden yanımda bittin? Benim istediğim sensin. Sen ve senin isimleri. O zaman mülkün senindir. Öyle mi? Yani sultanı aldığında mülkünü almış olursun. Allah Allah. Şimdi filmlerde şeye dikkat ettiniz mi hiç? Birisi inanılmaz seviyede zor durumda kaldığında artık perişan, pejmurda hale düşmüş. Yazık bana dişim kırıldı, tırnağım kırıldı demez. Değil mi? Tam pejmurda hale düştüğünde der ki sen affedensin, sen merhamet edensin, sen bağışlayansın, sen kusur görmeyensin. Yani adama ünvan isimleriyle zikretmeye başlar. Filmlerde dikkat ettiniz mi o sahnelere? Mesela almış çocuğunu öldürecek. Tam o zaman da bir şeyler istemez. Dur evimizin bakımını yap, ne olur dişim kırık yardım et. Artık ona isimleriyle yaklaşır. Çünkü birisinin isimleriyle ona yaklaşırsan o asla seni geri çevirmez. Bir gün ağanın oğlu varmış. Atı almış, üstüne de malları yüklemiş, çarşıya inmiş. Ağanın oğlunu görmüşler, demişler ki ya gidelim şundan mallarını bedava alalım, koparalım bunu demişler yani. Güzel güzel laflar söylemişler. Ağanın oğlunun sermayesi olan ne kadar mal varsa almışlar. Ağanın oğlu da köye dönmüş. Ağa görmüş. Mal da yok, para da yok. Sormuş para nerede? Gitti. Araba nerede? Gitti. Abi bakmış para da yok, mal da yok. Allah Allah. Oğlan başlamış anlatmaya, baba. Gittim. Başladılar seni övmeye. Senin baban şöyle ağadır. Senin baban böyle ağadır. Senin baban böyle cömert ağadır. Böyle büyük ağadır deyince en son ağa demiş ki oğlum atı niye vermedin atı? Neyle yaklaştı? İsimleriyle. Ünvan olan isimleriyle yaklaştı. Demek ki ismi azam dediğimiz dua çok büyük bir dua. Biz o zaman bugün şunu öğrendik. Allah'tan bir şey istemekten daha büyük bir dua var.
Allah'ın o istediğini veren esmasını zikretmek. Öyle mi? Allah'tan bir şey istemekten daha büyük bir dua var. Nedir? Allah'ın o şeyi veren esmasını zikretmek. Neden öyle? Muktezi diye bir kelime var. Duymuş muydunuz? İktiza etmek demek. Mesela güneş ışığıyla bizi aydınlatır. Isısıyla da bizi ısıtır. Peki güneşin buna ihtiyacı mı var? Hayır. İktizası var. Yani sen ihtiyacın olduğundan bize bu faydaları sağlamıyorsun. Sen güneşsen onu yaparsın. Ne oldu bu? İktiza oldu. Öyle değil mi? Şimdi bak Yunus, siz demircisiniz. Normalde İlla benden iş almaya ihtiyacın yok. Benden almazsın, öbüründen alırsın. Ama iktizasını söylesem, kardeş sen demirciysen bunu yaparsın desem tecelli etmeye çalışırsın. Öyle mi? Demek ki ihtiyaç ayrı şey, iktiza ayrı şey. Cömert bir adam düşünün. Önüne geleni yediriyor, içiriyor, ısmarlıyor. Bu adamın başkalarına ikram etmeye ihtiyacı mı var? Hayır, neyi var? İktizası var. Yani sen cömertsen onu yaparsın. Yıllardır derler ya, Allah'ın namazımıza ihtiyacı mı var? Allah'ın bizi yaratmaya ihtiyacı mı var? Hayır, iktizası var. Allah'ın isimlerinin iktizası gereği bizi yarattı. Onun yüce isimlerinin iktizası gereği bizim ona kulluk etmemiz lazım. Demek ki Allah'tan bir şey istemek yerine o şeyi iktiza eden esmasını söylersen işte bu çok daha büyük bir duadır. Çok daha. Neden? Çünkü ente şafi dediğin an bunun iktizası şifadır. Ente rezzak dediğin an bunun iktizası rızıktır. Yani tekrar söyleyeyim, çok önemli geldi cümle. Allah'tan bir şey istemek yerine o şeyi iktiza eden isimlerini zikretmek bu dualar içerisinde çok daha büyük bir duadır. İsmi Azam duası anlaşılıyor mu biraz? O ismi zikretmek demek, onu ezberleyelim, arabamızın ve dolmuşumuzun arkasına yapıştıralım demek değil. Kim ismi azamda mertebesini büyütürse, o isimden payını büyütürse. Yani Allah cömerttir. O zaman sen ne kadar cömert olursan o kadar o isimden payını büyütmüş, Allah'a da yakınlaşmış olursun. Doğru mu? Şimdi ben futboldan hiç anlamam, oynamayı bilmem, başka bir şey bilmem. Messi ile benim yakınlığım ne olabilir? Çok uzağız birbirimize. Ama şurada mesela profesyonel spor yapan birisi, belki hiçbir maçları kaçırmayan birisi, yolda geçerken selam vermiştir, belki birbirlerinin videosunu görmüştür, onun yakınlığı daha fazladır. Yani o isimden payını ne kadar büyütürsen o kadar yakınsın demektir. Öyle mi? Dışarıdan birisi geçerken şu arabanı ver de bir turlayayım dese verir misin? Vermezsin. Canciğer dostunu görsen eve yürüyerek gidiyor, arabayı zorla vermeye çalışır mısın? Çalışırsın. Çünkü yakınlığın arttıkça bir şey istemeye gerek kalmıyor. O yüzden büyükler istememiş. Hali pür melalimi sen bilirsin. Her halim sana ayan demiş. Ve en belagatli, süslü, ambalajlı cümlelerin üstüne çıkmış. İsmi Azam'daki mertebe anlaşıldı mı? Anlaşılıyor değil mi? Onu sadece ezberlemek demek değil. Allah cömertse sen cömertliğini arttıracaksın. Allah hakimse sen hikmetini arttıracaksın. Allah'ın neleri sevdiğini biz Resulü Kibriya aleyhissalatu vesselam'dan görüyoruz. Demek ki ne kadar ona tabi olsan sen olsun yani. İsmi Azam duası anlaşılıyor değil mi? Sadece o isimleri zikretmeyi anlattım ama ana konu zikretmek değil dedim sonra. Ne dedim? Sen o isimlerden payını arttırmalısın dedim. Allah Azze ve Celle bizi ismi azama neden teşvik ediyor? Bak bu duygu da bizde var. Gittiğimiz yerlerde kendimizi tanıtmak isteriz değil mi? Ben filanca şu işleri yapmışımdır. Allah Azze ve Celle bizi isimlerinin ulu ve büyük olanlarına teşvik ediyor. Çünkü kendisini bize tanıttırmak istiyor. Ana konu nereye gitti gördünüz mü? Ana konu aynı yere gitti. Allah Azze ve Celle'nin maksadı nedir? Kendisini tanıttırmak. Allah'ın kendisini tanımaya ne diyorduk biz kelime olarak? Marifetullah değil mi? Tamam, onda sorun yok. 20. mektupta bir cümle geçiyor. Cin ve insin, ins dediği insan değil mi? Cin ve insin en parlak saadeti, en parlak saadet çok iddialı değil mi? Ve en tatlı nimeti o marifetullah içindeki muhabbetullah'tır. Allah Allah, ne demek bu? Yani sen birisini tanıdıkça ve onun seni sevdiğini keşfettikçe ona bağlanırsın. Doğru mu? Duyguları havada gezen birisi aşık olmayı bekler. Hikmetli birisi kendisini seveni keşfedince ona sevdalanır. Doğru mu? Bunda da durum böyle.
Ya Hüseyin çocuğunu bize verir misin temelli? Vermezsin. Kim verir? Kimse vermez. Vermeyi bırak, adam can verir. Doğru mu? Annesi için, çocuğu için adam can verir. Ya senin canını verip vermeyeceğin şeyleri, ya damla sudan böyle hediye olur mu ya? Gözümü açmışım, acizim, inga inga bir şey bilmiyorum. Ya o anne babayı kim verir ya? Kim verir ya? Evin içinde canım sıkılmış, kardeş vermiş. Ya kim verir ya? Ya bunları sevmeyen verir mi? Verir mi ya? Kim kime çocuk verir ya? Kim kime anne verir? Sevmeyen verir mi ya? Kim kime saç verir? Kim göz verir? Ya bunları keşfedemiyoruz. İşte imanda inkişaf bu demek. Keşfetmek demek. Bir keşfetsek Allah neler vermiş. Keşfedemiyorsun ya. Keşfedemiyorsun. Pazarda portakala 3 lira verdim diye canım dişim oraya takılmış. Ya bu portakalı kim veriyor arkadaş topraktan? Çıkamıyorum oraya. Keşfedemiyorum. Keşfedemediğimden Allah'ı tanıyamıyorum. Üstümdeki Allah'ın sevgisini de keşfedemiyorum. Allah'ın üstünde sevgisini keşfedenler Allah'a aşık olmuşlar. Şimdi şurada birisi benim saçımla oynasa rahatsız olur muyum? Oluruz değil mi? Siz de olur musunuz? Bir dönüp baksam böyle annem. O saçımla oynayanı keşfettim ya. Ya annemmiş benim ya. Kurban olurum derim. Başımı da dizine koyarım değil mi? Ya ana biraz daha saçımı okşa derim. Hele değil mi annesini kaybetmiş arkadaşlarımız var. Allah cenneti firdevsinde buluştursun. Ya şimdi yani deseler al başını da öyle mi Hüseyin? Ananın dizine koy ya ömrümü al der ya. Şimdi demek ki bütün annelere o rahmeti derc edeni bir keşfetsen. Bu muhabbete karşılıksız kalman mümkün değil. Demek Allah'ı sevemeyenler, tanıyamayanlar. Tanıyamayanlar Allah'ın isimlerindeki payını büyütemeyenler, çünkü tanımak o demek. Sadece isimlerini ezberleyip arabanın arkasına yapıştırmak demek değildir. Evet. Anlaşılıyor mu ders? Bir dua çeşidi konuştuk ama bizim yapabilip bizim faydalanacağımız tarzda böyle konuşmamız lazım. Öyle mi? Yani bunu sadece zikrettiğinde bunun bir faydası var. Ama maksadı o değil. Yoksa yani şuursuz da zikretsen bunu istifade etmez olur mu insan? Ama maksadı o değil.